Merhabalar. Kulak burun boğaz hastalıklarının bir arada ele alınmasının bir sebebi var. Bu bölgedeki hastalıklar sebep ve sonuçları bakımından sıklıkla iç içe geçmiştir. Örneğin bugün konumuzu oluşturan orta kulakta enfekte olmayan sıvı toplanması hastalığı yani serous otitis media bunun çok güzel bir örnektir. Hastalığın semptomları kulakta işitme azlığı ya da ağrı şeklinde ortaya çıkarken aslında sebep östaki borusunun fonksiyon bozukluğudur. Dolaylı yoldan da bu bir burun ve geniz hastalığıdır aslında. Çocuklarda en sık görülen iletim tipi işitme kaybının sebebi serous otitis media'dır. Birçok çocuk da bunu zaten hissetmiştir. Özellikle soğuk algınlıkları sırasında ya da alerji sırasında kulakta ağrı, işitme azlığı gibi semptomlar, aileler tarafından da televizyon sesini çok açıyor, bizi duymuyor gibi fark edilmiş olabilir, hissedilir. Ancak bu durumun altta yatan sebebin düzelmesi beklenir. Fakat bazı durumlarda izlemde 3 ay boyunca yapılan tedavilere rağmen orta kulakta enfekte olmayan sıvının toplanmasının düzelmediği görülür ve bu durumda erişkinliğe kadar uzayabilecek kalıcı bir takım orta kulak mekanizmasında yapışıklıkların önüne geçilmesi, sık tekrarlayan orta kulak bakteriyel iltihapları yani akut otitis medyalar varsa bunların önlenmesi, tabii ki işitmenin düzeltilmesi ve bunun sebep olabileceği bir takım e, dil gelişim geriliklerinin önüne geçilmesi, kulak ağrılarının tedavisi gibi sebeplerle orta kulağa ventilasyon tüpü uygulanır. Bu işlem çocuklarda da en sık uygulanan cerrahilerden biridir. Öncelikle şu tüp konusunu bir aradan çıkarmak istiyorum. Tüp dilimizde en az bir ucu kapalı sıvı ya da gaz içeren boru anlamına gelir. Fransızca tüp kelimesinden gelmiştir. Diş macunu tüpü, deney tüpü, oksijen tüpü gibi örnekler verilebilir. Peki biz nasıl bir tüp takıyoruz? Bu tüpte ne var diye düşünecek kişiler olursa bunu şu şekilde açıklayayım. Bizim ventilasyon tüpü dediğimiz kavramın Türkçesi havalandırma borusudur. Bu aslında kısa bir boru ya da bir pencere gibi kulak zarının iki tarafında daha geniş kısımları olan genellikle plastik bir parçadır. Bunun amacı orta kulakta oluşan negatif basıncı yani vakumu düzeltmek, oradaki sıvıyı bir miktar, kendisi bir miktarda negatif basıncın düzelmesi sayesinde östaki borusu aracılığıyla buruna doğru ilerleterek temizlenmesini sağlamaktır. Çocuklarda östaki borusu yetişkinler kadar iyi fonksiyon gösteremeyebilir. Östakinin ergenlik yaşlarına kadar kıkırdaklarının daha yumuşak olması, açısının daha az olması, boyunun daha kısa olması, çapının daha az olması, burun tarafındaki açıklığının alerji veya enfeksiyonlardan etkilenebilen ve oransal olarak da tabi yetişkinlere göre daha büyük olan geniz etine yakınlığı fonksiyon bozukluğuna sebep olabilir. Bu geniz etinin mekanik olarak östaki açıklığını tıkaması bir yana kendisinde de bağışıklık dokuları olan östaki dokusunun geniz etinin enfeksiyonları sırasında enfeksiyona dahil olarak şişmesi ve mukozaların kapanması nedeniyle de östaki fonksiyon bozukluğu görülebilir. Erişkinlerde ise orta kulakta sıvı toplanması, kulak ağrısı, yeni başlayan işitme azlığı görülmesi durumunda bunun düzelmediğini görüyorsak mutlaka genize bakmamız gerekir ve bu durumun genizdeki bir kitleden kaynaklanmadığından emin olmamız gerekir. Kulakta düzelmeyen sıvı toplanması görülen hastalarda östaki fonksiyon bozukluğunun sebebi bir kulak burun boğaz hastalıkları uzmanı tarafından dikkatlice araştırılmalıdır. Bazılarına daha önceden değindiğim bu nedenler arasında geniz etinin sık tekrarlayan veya düzelmeyen enfeksiyonu, çok büyük ebatta olması, ev içinde sigara içiliyor olması, alerji, mide asidi reflüsü, gizli olan veya gizli olmayan yarık damak veya başka yüz gelişimi bozukluğuna sebep olan sendromlar, hücrelerdeki bu temizleyici sillerin fonksiyon bozukluğu gibi durumlar sayılabilir. Bu sebeplerden alerji gibi, reflü gibi tedavi edilebilecek olanlar tedavi edilmesine ve hayat tarzı değişikliklerinden gerekli olanlar yapılmasına rağmen 3 aydan uzun süre düzelmeyen bir
orta kulakta sıvı toplanması durumu görülüyorsa bu durumun tek tedavisi ventilasyon tüpü tatbikidir. Bilimsel veriler ışığında düzenlenmiş güncel rehberlere göre antihistaminik şurupların, antibiyotiklerin, burun açıcı spreylerin, kısacası hiçbir medikal tedavinin kalıcı olarak etkili bir sonucu olmadığı için ilaç yan etkilerinden kaçınmak için bu ilaçların kullanılmaması önerilmektedir. Ancak maalesef bilgilerini yenileyemeyen bazı doktorların eski uygulamalarda ısrar ettiğini ve gereksiz ilaç kullanımına devam ettiğini de üzülerek görmekteyiz. Ventilasyon tüpleri değişik şekillerde olabilir. Tipine göre kısa sürede atılanlar olduğu kadar kendiliğinden atılmayan kalıcı olanlar da vardır. Altta yatan duruma göre uygun ventilasyon tüpü tercih edilebilmektedir. Kulakta ventilasyon tüpü durduğu sürece belli aralıklarla tabi doktor kontrolü gereklidir. Sudan korumak aslında zannedildiği kadar büyük bir problem haline gelmemektedir. Durgun suya sadece girileceği zaman kulağa sudan koruyucu tıkaçlar kullanılması gerekir. Örneğin vazeline bulanmış bir pamuk iş görecektir. Kulak akıntısı olursa da bu durumun kulak damlalarıyla tedavisi gereklidir. Özdeki fonksiyon bozukluğunun planlanan tedavi süresi sonunda düzeldiği düşünülüyorsa, bir taraftaki ventilasyon tüpü düştüyse veya tıkandıysa ve buna rağmen orta kulağın sağlıklı olduğu görülürse, yeterli süre beklenmesine rağmen hala tüplerin düşmediği görülüyorsa, poliklinik koşullarında bu tüpler kolayca alınabilmektedir. Ventilasyon tüpü alındıktan sonra genelde orta kulak mekanizması sorunsuz devam edebilse de yaklaşık %3 hastada kalıcı kulak zarı deliği olabilmektedir. Bu durumda küçük bir cerrahi ile tabii tedavi edilebilir bir durumdur.